arkadaşlar, sağlıklı günler diliyorum hepinize. Bugün çiçeklerinizde oluşan hastalıklardan nasıl korunabilirsiniz? Çiçeklerde hastalık oluşmasını nasıl önleyebilirsiniz? Bununla ilgili kısaca bilgiler paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz kalanço çiçekleri. Gördüğünüz gibi hepsi bol bol çiçekli. Hastalık falan oluşmadı ama geçen yıl ben de kalanço çiçeklerim hep hastalandığı için çoğunu budamak zorunda kalmıştım. Budadıktan sonra yine böyle gördüğünüz gibi büyüdüler. Hatta bununla ilgili video paylaşmıştım. Bakın bunu kökünden budadım arkadaşlar. Çünkü bu da yine külleme hastalığına yakalandı. O yüzden budamak zorunda kaldım. Kalanço çiçekleri çok hızlı büyüdüğü için budasanız da bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hemen bir yıl içerisinde kocaman devasa bir hale gelebiliyor. Özellikle kalanço çiçekleri sık sık hastalığa yakalanır arkadaşlar. Beyaz sinek hastalığı olsun, kırmızı örümcek hastalığı, yine unlu bit hastalığı olabilir. Külleme hastalığı çok meydana geliyor yine kalanço çiçeklerinde. Bu tür hastalıklardan nasıl korunacaksınız? Ben bu şekilde kükürt kullanıyorum arkadaşlar. Kükürt kullanarak siz de bitkilerinizi hastalıklardan muhafaza edebilirsiniz. Tabii bu sadece kalanço çiçekleri için değil, bütün çiçekler için de bu şekilde kükürt kullanabilirsiniz. Hatta biz bahçedeki sebzelerimizde, meyvelerimizde yine kükürt kullanıyoruz arkadaşlar. Toz kükürt de kullanabilirsiniz, sıvı kükürt de kullanabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz toz kükürt, sıvı kükürt bir miktar daha pahalı olduğu için ben genellikle toz kükürt kullanıyorum. Bu şekilde 1 kilo kadar kükürt yaklaşık 5-10 lira civarında, yani çok pahalı değil. Herkes rahatlıkla temin edebilir. Dediğim gibi sadece çiçeklerinizde değil de yine bahçenizdeki sebzelerinizde özellikle kullanmanızı tavsiye ederim. Kükürt bitkilerde özellikle kök çürümesi olmasını engelliyor. Yine bitkilerde hastalık oluşmasını engelliyor. Genellikle bitkilerde, yani çiçeklerde, meyvelerde, sebzelerde özellikle ilkbahar aylarında daha sık hastalıklar meydana gelir. O yüzden özellikle ilkbahar aylarında bu şekilde toz kükürt kullanarak bitkilerinizi hastalıklardan koruyabilirsiniz. Peki nasıl kullanacaksınız? Hemen onu da kısaca göstermek istiyorum. Bakın mesela şurada çiçeğimi göstereyim. Ben genellikle bu şekilde saksı çiçeklerine 1 tatlı kaşığı toz kükürt kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim, bakın toz kükürdü toprağın üzerine serpiyorum. Toz kükürt sıvı kükürt gibi değil arkadaşlar. Toz kükürt biraz daha geç fayda sağlamaya başlıyor ama kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi sebzelerde de kullanabilirsiniz. Sebzelerde de özellikle birçok hastalığın oluşmasını engelliyor. Ben genellikle böyle toz kükürtü kullanıyorum. Toprağına karıştırdığınızda sulama yaptıkça o toprağın içerisine işlemeye başlıyor. Her çiçeğe böyle 1 tatlı kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Tabii bu miktar bahçede kullanacağınız sebzelerde biraz farklı oranda olur. Genellikle bu şekilde toz kükürt kullanılır arkadaşlar. Sıvı kükürt de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi onun biraz daha pahalı olduğu için toz kükürt kullanımını biz daha çok tercih ediyoruz. Saksının büyüklüğüne göre 1 kaşık 2 kaşık kadar toz kükürt kullanabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle bakın hava değişimi olduğunda, sıcaklık farkı yaşandığında kökte çok fazla çürümeler meydana gelir. Bu evinizdeki bitkilerde de aynıdır. Bahçenizdeki sebzelerde de aynıdır. Sıcaklık farkı çok fazla olduğunda bitkide kök çürümesi meydana gelir. Toz kükürt bu şekilde sıcaklık farkını dengeler arkadaşlar. Ve topraktaki kireci alır. O yüzden toz kükürt kullanmayı özellikle ihmal etmeyin. Ayrıca şunu da göstereyim. Bakın ben bitkilerde yine külleme hastalığı ya da beyaz sinek hastalığı, kırmızı örümcek hastalığı, bu ve buna benzer hastalıklardan korunmak için nem yağı da kullanıyorum. Tesbih ağacı yağı da deniliyor arkadaşlar. Nem yağı da deniliyor. Genellikle tabii toz kükürt genellikle kökte oluşan hastalıkları engelliyor. Yine nem yağı kullanarak da bitkinizin yapraklarında oluşan hastalıkları önleyebilirsiniz. Nem yağı kullanırsanız bitkiniz hastalık daha oluşmadan kurtarmış olursunuz bitkinizi. Bu şekilde tesbih ağacı yağı, yani nem yağını ayda bir kez bitkilerinize spreyle uygulayabilirsiniz. Ben genellikle bu şekilde 1 litrelik sprey kutusuna 5 damla kadar nem yağı döküyorum arkadaşlar. Daha sonra üzerlerine iyice yaprakların ıslanacak kadar olacak şekilde spreyle sulama yapıyorum. Siz de bu şekilde yaparak özellikle yaprakların hastalıklardan korunmasını sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi kökleri korumak için de kükürt kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlkbahar ve sonbahar aylarında sıcaklık farkı çok fazla yaşandığı için bitkilerde daha sık hastalıklar meydana gelir.
Evinizin içinde bu kadar olmasa bile özellikle balkondaki çiçeklerinizde sık sık yaşanır bu tür hastalıklar. Bu tür hastalıklardan o yüzden korumak için bitkilerinizi bu anlattığım yöntemlere dikkat edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çiçeklerim de çok güzel, sağlıklı, hepsi de bol bol çiçek açıyor. Siz de bitkilerinizin bu şekilde bol bol çiçek açmasını sağlamak için de yine kükürt de kullanabilirsiniz. Kükürt de çok sağlıklı bir şekilde çiçek açmasını sağlıyor arkadaşlar. Ayrıca ben ekstra bitki besini kullanmıyorum. Evde hazırlayacağım besinlerle bitkileri destekliyorum. Gördüğünüz gibi evde hazırladığınız besinlerle de bitkileriniz bol bol çiçek açabilir. Siz de kanalımdaki videoları izleyerek evde kendi besinlerinizi kolaylıkla hazırlayabilir. Bitkilerinizi de kullanabilirsiniz. Ayrıca kalanço çiçeklerim buradayken şunu da belirteyim. Ben genellikle kalanço çiçeklerime sık sık budama yapıyorum. Şöyle göstereyim. Kuruyan çiçekleri kesinlikle budamayı ihmal etmeyin. Siz kuruyan çiçekleri budadığınızda hemen şu sürgün yerlerinden yeniden çiçek açmaya başlıyor. Kalanço çiçekleri aslında yıl boyunca çiçek açabilir arkadaşlar. Tek dikkat etmeniz gereken besinle desteklemek, budamasını ihmal etmemek, bol ışık alan, bol güneş alan bir yere koymak. Bu anlattıklarıma dikkat ederseniz sizin çiçekleriniz de bol bol çiçek açar. Ayrıca anlattığım şekilde nem yağı ve kükürt kullanırsanız bitkilerinizi de hastalıklardan koruyabilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Verilen Hünerleri YouTube kanalında çiçek ve bahçe bakımı konusunda elimden geldiği kadar videolar paylaşmaya, sizleri bilgilendirmeye gayret ediyorum. Videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Sorularınız da varsa bana yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yanıt vermeye, yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.